Videoya geçmeden kısa bir hatırlatma arkadaşlar. Anket bölümünde kısa bir soru var. Onu cevaplarsanız çok sevinirim. Temel mantığımız şu. TR Sura'da bazı problemlere ve bu problemlere çözüm önerileri sunacağız. Böyle bir seri düşünüyorum. Hani bana kalırsa şu an Harput, Millet ve Troya serverı aktifliği çok düşmüş durumda. Zaten hepiniz farkındasınız. Hani burada bir 120 cap'le beraber bir iki tane sistemde bir değişiklik yapılarak yani oyunda bambaşka bir aura yaratılabilir. O yüzden bunu bir test etmek için öncelikle bu anlattığım iki problem değil, çok daha basit, hani muhtemelen size dokunmayan iki tane problem var. Ondan bahsedeceğim. Eğer hani anket kısmında buradan size GameGummy'ye ticket atmanızı rica edeceğim. Hani bu ticket atmayı kim atmak ister, atmak istemez. Oradaki bir sayıyı test etmek istiyorum açıkçası. Duruma göre hani kanalın biraz daha büyümesini bekleyeceğim. O yüzden anket kısmına katılırsanız sevinirim. Dediğim gibi iki tane çok basit, size muhtemelen bir zararı olmayan ama yeni başlayan arkadaşlara bir de bir niş bir grubu etkileyen saçma hatalar mevcut. O iki sorundan bahsedeceğim bir video olacak. Hani bu konuda ticket atıp atmayacağınızı belirtirseniz teşekkür ederim. Bu arada bugünkü güncelleme notlarını okuyordum. Bir baktım çok hoşuma giden bir şey gördüm. Auto Target'ın yasaklanacağı söyleniyor. Siz bu videoyu yani bir hafta sonra izleyeceğiniz için muhtemelen yasaklanıp yasaklanmadığını test etmiş olacaksınız. Hani bunun iyi tarafı şu. Yani yönetim oyunu takip ediyor. Biz burada eğer oyuncular olarak bazı problemlerin üzerine yürürsek onlar da düzeltmek için ellerinden geldiği çabayı gösterecekler gibi duruyor. Bizim mesela o geçen hafta attığımız videodaki hani auto target'taki sorunlardan biraz bahsetmiştik. Hani o videonun etkisi olmuş mudur, olmamış mıdır açıkçası emin olamıyorum. Hani biraz da o yüzden de o az önce bahsettiğim test muhabbetini yapmak istiyorum ki hani bakalım böyle bir etkileşimle böyle bir düzeltme yoluna gidebilir miyiz? O anlatacağım problemler çünkü çok basit ama gerçekten saçma diyeceğiniz problemler. O yüzden dediğim gibi anket kısmına ilgi gösterirseniz sevinirim. Şimdi yeni video konseptimizde Harput serverında bir 50B'lik bir sermaye ayarladım. Hani bu 50B'lik sermayeden bir hafta boyunca al sat yapacağız. Şu an check'ten yeni çıktı. Yani güncellemeden yeni çıktı server. Salı gecesi. Tam bir hafta boyunca Harput serverında genel geçer böyle hızlı satabileceğim itemlere yönelmeye çalışacağım. 50B bize fazla gelir burada. Hani gidip 20B'lik bir itemi ben alıp 2 günü 3 günü satamam yani. O kadar yüksek bir aktivite yok. Hani şans tabii satılabilir ama biraz daha hani eğlenceli bir video içeriği olması açısından biraz da genel geçer ürünlere yönelmeye çalışacağım. Hani ben de video sonunda nasıl bir şey ortaya çıkacak bilmiyorum açıkçası. Bir hafta sonu bunu hep beraber göreceğiz, gözlemlemiş olacağız. Dediğim gibi 50B'lik bir sermayemiz var. Geçen haftalardan kalma üzerimde 5 tane item var. Bunları saymıyoruz. Hani buradan bir kazanç gelirse bunları ayıracağım. Bu 50B'yi de yuvarlak hesap hani kullanmasam bile kendim diğer işlerim için kullanmamaya özen göstereceğim. Eğer kullanmam gerekirse de o eksiği oraya tamamlayacağım. Videoda da not kısmında size belirtirim onu. Hani dediğim gibi şimdilik herhangi bir itemimiz yok. Check'ten yine çıktık zaten. Bu mevcut itemleri stallayacağım. Sonra ürün almaya başladığım zaman ben yine videoya gireceğim. Görüntü olarak girmem. Sadece bir hafta sonra bir değerlendirme yaparız. Videonun devamında görüşürüz. Evet, şöyle ilk itemimizi aldık arkadaşlar. Nova artı 9 Bov. Gece yatmadan önce bir son turumu atayım dedim. 3.5B'ye konsinye yapmış arkadaş. Hatta bir tane daha Bov atmış. Onun ADV'si olmadığı için vazgeçtim. Bu da böyle Nova artı 7 ADV'siz. Bunun Immortal da var aslında. Muhtemelen bunu da bir 2.25'e falan satabilirdik ama şimdi bu 3.5'a varken aradaki hani ADV fiyatını 1.75'ten saysak 1.75'e şu an için bir ADV 2 weapon bulması çok zor. O yüzden iki tane hani başka bir silah olsa alabilirdim çeşitlilik olsun diye ama iki tane bova gerek duymadım. Bunu es geçtim. Bunu 3.5B'den almış olduk. Statları falan çok iyi değil. Bunu alma sebebim bunun da immortal'ı varmış gerçi. Bir tane. Bunu alma sebebim biraz daha piyasada bir bov yoksunluğu gördüğümden kaynaklı. Bunu ilk başta bir 4.5B'den listeleyeceğim. Eğer satılmazsa son videonun kapanışına yakın fiyatını kırmaya başlayacağım. Şu anki öngörüm biz bunu en kötü bir 4B'den satabiliriz gibi. Evet, bir item daha dikkatimi çekti arkadaşlar.
Şöyle bir tane artı 7 Dark Staff. Bunu 100 150 clean halini çok rahat bulabiliyorsunuz ama hani bir 300-350 pazarlık etmeye de çalıştım. AFK ama arkadaş. Bir tane Immortal da var. Bunu da en kötü 500 satarız diye düşünüyorum. 550 listeleyeceğim. Hem stalımızda bir çeşitlilik olsun. Dark Staff'ımız yok çünkü. Bunu da çantamıza ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, Bow'umuza bir tane müşteri çıktı. 4B teklif etti. Ben de çok fazla uzatmadım. Bir tane daha çünkü artı 9 Bow gördüm piyasada. O yüzden bunu 4B'ye vereceğiz. 500 emlik bir kar sağlayacağız. Aynı zamanda artı 7 400 em aldığımız Warlock Rod'u da 550 em'e satmış bulunduk. Yani 150 em oradan kar ettik. 500 em de bu Bow'dan kar edeceğiz şimdi. Totalde 650 em'e yükselmiş olduk karımız. Şu an için elimizde item yok. Bir tane de önceki kalanlardan satıldı. Onun gold'unu ayırdım. Jaguar vardı bir tane. Hemen rica ederim diyelim. Hayırlı olsun. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gayet güzel bir tane item yakaladık şansımıza. Direkt çektim videoya girmeden. Yani bu kafalık fetişi olduğundan her zaman bahsetmiştim, yani TR sorunun Troya, Millet ve Harput serverı için. Bu Rob kafalığı 800 eme Consigne'den denk geldi. Hani bunun ne kadar ettiğini açıkçası tam rakamı ben de bilmiyorum. Bir 2-3 ay önce sanki bir tane 1.750'ye koymuştum. Direkt satılmıştı diye hatırlıyorum. Şu an pazarda herhangi bir örneği falan da yok. Biraz bunu da hazır vaktimiz var. Bugün cumartesi. Bunu bir 3.5B'den bir deneyeceğim, stallayacağım yani. Muhtemelen böyle özellikle ticaret yapan, bu rob set tamamlamak isteyen, kafalığı eksik olan arkadaşları bizi sulanır diye tahmin ediyorum. Bunu bir 3.5B'den bir test edelim. Birkaç gün sonra duruma göre fiyat kırarız. 2.5'a düşürürüz. 800'e mi aldık? 50-600 vardı. 49-800'e düştü. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Yani çok enteresan bir durum. Bu kafalığı mesela 3.5B'ye, hani bir dışarı çıktım geldim, belki 1,5 saat anca olmuştur. Piyasa da çok canlı bir piyasa değil yani, Harput piyasası. Arkadaşım biri gelip tek atmış. Yani ne rob kafalıkmış, ben de anlayamadım açıkçası. Muhtemelen biz bile ucuza koyduk. Bir de arkadaş iddialı yani. Daha kafalık çıkarsa PM at bana demiş. Hiç pazarlık yapmadan almış. Demek ki bunların piyasası bizim tahminimizden daha yüksek yani. Muhtemelen 5B civarında falan olabilir clean parçası. Buradan toplamda bu satıştan 2.7B'lik bir kazanç sağlamış olduk. 650 hem de önceden vardı. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, bir 3 parça Jopitem denk geldi arkadaşlar. Şu an alıp almama konusunda kararsızım. Ama yine de alacağım gibi duruyor. Şu aksesuarlardan denk geldi. Şöyle 3 parça Splendor, yalnız tek dezavantajı physical. Genelde arkadaşlar biliyorsunuz Magic daha çok tercih ediyor. Cevap da yazmadı arkadaş. Hani bir 200 RM'den verse hiç tereddüt kalmayacaktı kafamda ama yine de bunları alacağım. Yani bunlar full blue olduğu için altın gibi. Bir ara satarız. Belki videonun sonuna yetişmez, elimizde kalır ama şu üçünü 250 RM'den alıyorum. 325 RM'den atarım stala. Devam ediyoruz yola. Yine şöyle globalden bir tane deve kuşu gördüm arkadaşlar. Son fiyat 1.2B yazmış arkadaş. Onu da alalım. Yani isimsiz 110 level, buffları da basılıymış. Hangi bufflar basılı diye bir soralım. Bunu da yine bir 1.4, 1.35, 1.45 o civarlara satabiliriz diye düşünüyorum. Yani çok buff'un da önemi yok. STR int 16 mı diye soralım.
Vah. Bize göstermek için açtı arkadaş. Söylesen yeterdi. Açmadan satacağım için. Evet, STR 16, int 16 muhtemelen. Bunu da ekliyoruz koleksiyona. Teşekkürler diyelim. Şimdilik bir 1.45'ten bir listeleyelim. Eğer satılmazsa yarın ya da sonraki gün 1.35'e düşeriz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir tane de 110 level aslan almaya gidiyoruz şimdi. Globalden pazarlık yaptık arkadaşlar. STR 16'da basılıymış. 1B'den alacağız onu da. Evet, ismi de yokmuş. Gayet güzel. Teşekkürler. Bunu da yine bir 1.45'ten listeleyeceğim. Arkadaşta bir tane daha pet varmış. Onu aldıktan sonra biraz daha fiyatları kırarız gibi duruyor. Evet arkadaşlar, şöyle bir tane Nova Dagger denk geldi. Clean ama fiyatı oldukça ucuz yani. 33M'den de daha yukarı fiyatlara satılır yani, bu ucuz atmış arkadaş. Bir 150 M deneriz bunu da. Olmadı 100 M falan. En kötü 90'a falan satarız. Şimdi diğerlerine bakalım. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar, bir tane Çin ACC küpe denk geldi. 250 M'den. Bunun 3 tane Immortal olduğu için 250 M'den alıp bir 375 M atacağım. Normalde 200 M bir pazarlık denerdim ama aynı arkadaşın bir tane daha iyi ringi var. Şimdi bu immolu olanı 200 M ver deyip bunu verme desek ayıp olur. O yüzden direkt bunu alıyoruz. 375 M listeleyeceğim. Bir tane de önceki itemlerimizden satıldı. Onun parasını ayırdım zaten hemen. Şöyle aynı arkadaşın bir tane de ringi varmış 150 M. Bunun da immortalı yok ama 150 M uygun ACC için. Bunu da alıp 225 M listeleyeceğim. Evet arkadaşlar, kafalık fetişimize devam ediyoruz. Şöyle bir tane garment kafalık denk geldi. Bunu direkt hızlı bir şekilde çektim. En üst sırada duruyordu çünkü. Tabii ki bundan rob kafalık kadar öyle üstün bir kar beklemeyeceğiz. Bu Çin item. Çok fazla yani para verilmez buna. Ama fiyatı aşırı uygun denk geldi. 35 M aldık bunu. Yani protektörün kafalıklarını görüyorum. 750 M, 800 M falan ben de zamanında sattım. Bunu da bir 1B'den bir listeleyeceğiz. Hatta bir 1250 yazarız. Garment çünkü Çinler arasında yine en pahalı item grubu diyebiliriz kıyafet grubu olarak. Bunu da 35M'den alıp bir 1250 deneyeceğim. Ama bunda o kadar ısrarcı olmam yani. Bunu 1B'ye falan çabuk bir şekilde düşerim. Muhtemelen de satılacağını zannetmiyorum 1.25'e. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, iki itemimiz daha satıldı. 150 M aldığımız ring 225 M'e satıldı. 75 M'lik oradan kar elde ettik. 250 M aldığımız E-Ring de Immortal'lı olan 375 M'e satıldı tahmin ettiğimiz gibi. 125 M'de oradan kar elde ettik. Yalnız teknik bir sorundan dolayı bir gün boyunca stall kuramadık. Çarımız kapalıydı. O yüzden bu gece çek günü normalde. Bir gün uzatacağım, ilave süre vereceğim. Yine 7 günlük bir zaman dilimini değerlendireceğiz videonun sonunda. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir tane de artı 2 ADV'li Dagger alacağız. Yani normalde bir tane var bende. Valla bunu da 1.25'e mi ne almıştım herhalde.
Bunun statları falan daha iyi tabii birazdan alacağımız olandan. Onu da baktım arkadaş 1.3B'ye atmış. Artı 5 formatında ama biraz pazarlık yaptım. 1.2'ye atmış pardon. 1.1'e anlaştık. Onu da 1.4B falan o civarda bir rakam yazarız. Bunu da yedeğe atarız. Yani bu bizdeki Dagger'ın statları falan çok daha iyi aslında ama yani yine de buradaymış arkadaş. Bu da güzelmiş aslında. İyi, bu da iş yapar. Teşekkürler. Şimdi bu zaten bizim eski partiden kalandı. Bu videoya ait bir item değil. Son itemdi zaten burada bize ait olmayan geçen haftadan kalan. Şimdi şunu bankaya ayıralım. Bunu da kaç yazalım? Yani 1.45 yazalım buna. Kafalığı şöyle çekelim. Kafalık 1.5'tan devam. Şöyle devam edelim. Bunu da bankaya atıyorum. Evet arkadaşlar, o Nova Clean Dagger'ımızı da 100M'e sattık. 33M almıştık herhalde. Bir 60-70M de oradan kar elde ettik. Şimdi son gündeyiz artık. Fiyatlarda ufak bir indirime gittim. Satabildiğimiz kadarını satalım. Şunları 325M'den 300'e indirdim. Petleri 1.45'ten 1.35'e indirdim. Bu garment kafalık diğeri kadar rahat satılmadı. Bunu da 1B'ye düşürdüm. Şu Dagger'ı da 1.35'e düşürdüm. Bakalım, artık daha fazla yeni item arayışına girmeyeceğim. Şu itemlerden ne kadarını satabilirsek satalım. Ona göre durum değerlendirmesine geçeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Gold Horn'umuzu sattık 1.35'e. Oradan bir 350 emlik kar sağladık. Onun haricinde Ostrich'te satılmış 1.35'e. Yalnız onunla ilgili ufak bir sıkıntı çıktı. Ben STR 16 int 16 diye hatırlıyordum onu. Stal'ın açıklama kısmını öyle belirtmiştim. Satın alan arkadaş herhalde int mi bufflardan biri eksikmiş herhalde. Bu videodan bakacağım, kontrol edeceğim satın aldığımız arkadaşın ne yazdığını. Hani orada bir karışıklık oldu. O ürünü iade alacağız yani 1.35'ten. O yüzden Ostrich'ten gelen Gold'u bankaya aktardım 1.35'i. Ama bizim çantamızda bir tane Ostrich varmış gibi kabul edin. Çünkü o bankadaki para Ostrich'in parası. Onu yani çantada Ostrich duruyor gibi değerlendireceğiz. Biz zaten yarım saat, bir saat sonra artık videonun kapanışını yapmaya, son değerlendirmeyi yapmaya geleceğim. O zaman bu durumu tekrardan değerlendiririz. Görüşmek üzere. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Son değerlendirmemizi yapacağız şimdi. Ostrich'i geri alamadık arkadaşlar. Online denk gelemedik. Yani şurada siz bir tane 110 level bir tane Ostrich var gibi kabul edin. Şimdi toplamda ben burayı edit kısmında aşağıya ekleyeceğim ama 3B ne kadardı? 3B 967 emlik bir kar sağlamışız. Arada farkında olmadan o geçen haftadan kalan itemleri konsinyeyi kaydettiğim için öyle ufak tefek bir 30-40 emlik falan bir kaçak var yani buradaki hesap kısmında. O aradaki ufak küsurat farkı oradan geliyor. Şimdi genel olarak 4B'ye yakın bir kar sağlamışız. Şimdi bunu iyi değerlendirenler olur, kötü değerlendirilenler olabilir. Hani benim buradaki niyetim size olanları yansıtmak. Hani ben de kendimce ne tarz video içerikleri yapabilirim diye test ediyorum. Hani videonun başından ortaya nasıl bir şey çıkacağı hakkında sadece öngörüye sahibim. Şimdi diyebilirsiniz 50B'ye 4B kazandığın yeterli mi sence vesaire diye. Ya ben bu videoya uygun bir içerik olması için şimdi o 50B'ye ben 3 tane 10B'lik item alırdım. Burada o itemler durduktan sonra bu videoyu çekmemin de çok fazla bir anlamı olmazdı. O yüzden olabildiğince genel geçer ürünlere yönelmeye çalıştım. Ona rağmen üzerimizde bakın yani bir de Ostrich var, 6 parça ürün kaldı. Neden kaldı? O kadar yani yüksek volümlü sürümlü bir server değil zaten. Gene 4B kötü bir kazanç mı? Onu gene değil. Neden değil dersiniz? Şimdi bende 50B Gold var. Bunu ben her türlü kendi işlerim için tutmak zorundayım zaten bu stoğu. Siz videodan bakın yani benim o 50B'lik
şeyim minimum kaça inmiş. Çok böyle aman aman büyük itemler vesaire almadık. 45B'ye bile indi mi hatırlamıyorum yani muhtemelen inmemiştir 45B'ye bile. Şimdi o açıdan bakarsanız 4B'yi 2'ye katlamış olduk. Şimdi bunları neden açıklıyorum? Özellikle küçük bir izleyici grubu için. Mesela bir önceki alsat videosunu paylaştığım zaman hemen böyle bir kalem kağıt çıkartıp bir Türk lirası hesapları falan yapılmış. Ya ben size zaten o videonun başlıklarını da özellikle çok mütevazi seçiyorum. Hani ben size bu video sizi zengin edecek vesaire gibi bir başlık atmıyorum. Öyle bir başlık atsam o konuda eleştirileri kabul ederim. Şimdi ben burada bir içerik paylaşıyorum. Sadece olaya Türk lirası olarak bakmayın. O bir önceki videodan sonra bana oyundan kaç tane PM geldi arkadaşlarımızdan. Ya bunu zevkine oynamak isteyen arkadaşlar olabilir. Para vermek istemiyor olabilir. Kendince ufak ufak böyle tıngır mıngır kasa kasa bir şeyler yapıyor. Ben orada yani 100K'dan bile başlayıp bir şeyler kasabilirsiniz anlatıyorum videoda. Bakıyorum yorumlar kısmında yok 1 lira kasmışsın, yok bilmem ne kasmışsın. O hesaplar da yanlış da o zamanın parasıyla yani 45 liraya tekabül ediyordu. Yani buradaki her şey yani Türk lirasına dönmüş. Ya ben size öyle bir durum olsa videonun başlığını çakarım şöyle size güzel bir tane 50B'yi 2 günde 100B yaptım diye. Bir de kurgu bir video tasarlarım. Ondan sonra kendime hani bir 50B koyabiliyorsam bir 50B'de başka bir çarıma koyabilirim herhalde. Bir 50B'de ona çakarım. Kendi kendime alır satarım farklı çarlardan. Bir kurgu oluştururum. Ondan sonra siz de izler kalırsınız. Öyle mi yapayım yani? Ben burada olan neyse ha, içeriği beğenirsin beğenmezsin o ayrı mesele. Ben burada size olanı yansıtıyorum. Yani şu anki skor da iyi. Neden iyi? Sadece 4B olarak değil. Mesela şu kafalığı yakaladık. Bizim bundan zarar etme şansımız sıfır zaten. Ya 750M 1B'ye bir yere satılacak. 35'e yakaladık mesela. Ya da bu Dagger. Altın gibi yani. At kenara dursun. ADV ikisi var. Bir ara bu satılır. Bir değeri var. Bu Jopiter'ler de aynı şekilde. Yani olayı hemen böyle bir Türk lirasını yoğurma şeyi var yani. Onu gördüm bazı arkadaşlar için. Hani herhalde başka oyunlardaki içeriklerden falan böyle bu video sizi bilmem ne yapacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Biraz o tarz içeriklere alışmışlar. Ya da tıklanma için yani benim öyle bir şey yapacağımı da düşünüyor olabilirler. Ama dediğim gibi başlıkları da ben mütevazi seçiyorum. Hani ona rağmen bir önceki videoda hani çok fazla evet beğenen arkadaş da oldu. Böyle baktığım zaman hani herhalde dedim tam niyetimi anlatamadım. O yüzden yani bu açıklamayı yapıyorum size. Belki hani bu konseptlerden ben de emin değilim yani. Şu an deneme yapıyorum. Mesela normalde düşüncem şuydu. Her server'a ufak ufak böyle değinmekte. Şimdi mesela belki 3 hafta sonra millet server'ına böyle bir video çekebilirim. Bilmiyorum. Belki daha farklı bir konsepte gidebilirim. Belki 110 level bir çıplak bir çar alırım mesela. Onun üzerine 50B koyarız. Bu ettiğimiz karlarla bir devam bölümler şeklinde al satı yapa yapa belki o çarı dizebiliriz. Hani bu da benim bir video içerik arayışım. Hani o yüzden beğenip beğenmemek tabii ki sizin elinizde. Ama yorumları yaparken hemen böyle bir hesap makinesini alıp Türk lirasına çevirme işini bırakmanızı rica ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.